Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, karşınızda vakumlanmış bir antrikot. Şöyle de görebilirsiniz ya da böyle. Şimdi çıkartacağım zaten. Yaklaşık bir 15-16 gündür bu duruyor. Bu parça bu kadar değil tabii, şu kadardı falan ama yiye bu kadarı kaldı. Şimdi arkadaşlar bununla ne yapacağız? Bununla çok güzel bir sous vide yapacağız. Güzel, harika bir sous vide, klasik. Bunun içindeki kanı önce bir atalım. Dinlendirme yaptığınız zaman şu kan böyle aşağıya birikecek. Arkadaşlar bunu sakın bir daha kullanmayın. Çünkü kan, bunu tamamen bozan olay kan. Aklınızda bulunsun. Hemen güzel bir şekilde sileceğiz. Silme olayı tamam. Şöyle gözünüze takılan ufak tefek sinirler varsa temizleme babında alabilirsiniz. Onun haricinde şunlardan bahsetmek istiyorum. Şu gördüğünüz gibi ince, zarımsı bir tabaka vardır sinirin üstünde. Bunu görürseniz alın. Ama zaten pişiyor, hiçbir sıkıntı yok diyorsanız uğraşmaya değmez. Sıkıntı da yok. Şimdi sevgili dostlarım, buradan görebiliyorsunuz güzel yağlı bir antrikot. Şöyle 2-3 hatta 3 parmak kalınlık bir kesiş yapacağız. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi. Gayet hoş bir antrikot. 10 numara. Yani çok üst düzey değil ama emin olun birçok kasapta, birçok markette bu derece yağlısını dahi bulamıyorsunuz. Yani fena değil. Orta sınıf bir antrikotumuz var. Şimdi dostlarım bunu tekrardan vakum olayını alacağız. Ona geçmeden önce şunu bir kenara koyalım. Zaten üstünde nemi var. Hemen üstüne bir karabiber. Hemen şöyle bir bastıralım. Arkasına. Dostlar bu akbiber. Karabiber diyeme bakmayın. Yani bir beyaz biber bu. Beyaz biber deniyorum şu anda, yeni aldım. Bakalım aroması karabiberle aynı mı diye. Ve şöyle de bir güzelliği var. Beyaz biber gözükmüyor. O yönden gayet hoş. Hemen arkadaşlarım tuz. Şimdi sarımsak tozu. Şöyle güzelce bastıralım, yapışsın aralarına kadar da gitsin. Ve arkadaşlar şöyle bir küçük parça biberiye. Şöyle dalıyla da koyabilirsiniz. Benim gibi de yapabilirsiniz. Şimdi dostlarım ben bunu bir güzel vakumlayayım, poşet alayım, ondan sonra makinamıza koyalım. Hadi bakalım, bir yere ayrılmayın. Evet dostlarım, artık etimiz tamam. Güzelce vakumladık. Şimdi hemen rafımıza yerleştirelim. Artık full teşkilat çalışıyoruz. Evet, derecemizde şu anda şeyimizde, sous vide makinamızda 60 derecede oldu. Kendisinin alarmı öttü. Evet, şöyle kilitleyelim. Artık rafı da geldi makinamızın. Öyle etler havalara böyle çıkmayacak. Tencerelerle bilmem nelerle uğraşmayacağız arkadaşlar. Hemen makineyi de alalım bu tarafa doğru. Şöyle. 60 derecede suyumuzun olayı tamam. Hemen şöyle daldırıyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Başka hiçbir şeye gerek yok. Şimdi hemen kapağını kapatıyoruz. Bu yavrucak tam 2 saat pişecek. 2 saat 60 derecede piştikten sonra alacağız. Evet. Şimdi kase alalım da suyun içine boşaltalım, değil mi? Suyu lazım olabilir. Pürümüzde yakarken üstüne kullanabiliriz. Sos mahiyetinde yaparız tabii ki de. Çünkü arkadaşlarım et pişti. Bu suyun da baharatı, tuzu vesairesi her şeyi mevcut. Şöyle kenarda dursun. Lazım olabilir belki. Şöyle bir küçük bir ızgara koyalım. Evet. Dostlarım gördüğünüz gibi. Kurulamaya falan hiçbir şeye gerek yok. Üstünde kalsın. Hemen pürümüzü alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.
Olay bitti. Şimdi güzelce bir tadına bakalım. Şöyle şuradan bir keselim evvela. Bakın görebiliyorsunuz. Harika. Normal, orta pişmiş seviyesinde. Lezzetine bakacağız şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ufak ufak keselim. Arkadaşlar harika derecede bıçağa reaksiyon veriyor. Yani şöyle söyleyeyim. Yani hart hurt kesmenize gerek yok. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Sadece bıçağı sürtüyorum bakın. Güç kullandığım zamanı göstereyim şimdi. Bakın güç kullanarak kesiyorum. Bak bunu güç kullanarak kesiyorum. Gördünüz mü? 2 hamle hop gitti. Ama hiç gerek yok. Yavaş yavaş. Şöyle kendiniz bırakın gitsin. Şimdi bir ufak dilim alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Harika. Arkadaşlar şu gördüğünüz et parçası bir muhteşem oluyor. 10 numara. Şurada biraz ateş düşüyormuş. Karartmış tahtayı. Geldik yine bir videonun sonuna. Videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse, faydalı olduysa lütfen bir beğenme butonuna basmayı ve halen de abone değilseniz arkadaşlarım lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle ve ümidiyle. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım.